Herkese selam arkadaşlar. Ben Fatma Nur Tiryaki. Beni çoğunuz pratik kesim dikim videolarından tanıyorsunuz. Uzun zamandır düşündüğüm bir projeyi hayata geçirdim. Artık kendi hazırladığım dikiş kalıplarını satışa çıkarıyorum. Kalıplarımı Etsy üzerinden satın alabilirsiniz. Satın aldığınız her kalıbın dikim videosunu bu kanalda paylaşmayı düşünüyorum. Türkiye'deki takipçilerim kalıplarımı daha kolay satın almak isterse bana Instagram üzerinden ulaşabilirler. Buradaki kalıbım İngilizce ama bu kalıbın Türkçe versiyonunu da satışa koyacağım. Kalıplara gelecek olursak gördüğünüz gibi ilk sayfada kalıpla ilgili detaylara yer verdim. Videolara Leo Saving Pattern kanalından ulaşabilirsiniz. Burada onun detaylarını paylaştım. Kullanacağınız kumaşın detayları. Burada kalıpla ilgili ölçüleri paylaştım. Mesela A noktası göğüs genişliği, C noktası kol boyu vesaire. Bu her kalıpta değişecek ölçüler. Kalıbı nasıl çıkarmanız gerektiği hakkında bilgi verdim. Kalıbı çıktı alırken gerçek boyut seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Kalıpları kullanarak diktiğiniz ürünleri satabilirsiniz ama bu kalıbı satamazsınız. Kalıpların sayfasına geldik. Burada iki tane ölçü verdim ben size. Biri 2,5 santim, 2,5 santim kare. Diğeri de 1 ince 1 inç. İsterseniz 1. ölçün ya da 2,5 santimi ölçebilirsiniz. Bu böyle mezuraların arkasındaki büyük rakamlı olan yerler inç ölçüsü diye geçiyor. Burasını biliyorsunuz zaten santim ölçüsü. Ben kolaylık açısından önce 1 inç ölçeyim. Evet, şu an kutularım 1 inç. Enden ve boydan 1 inç. Yani ben çıktığımı doğru ölçülerde almış oluyorum. 2,5 santimi de ölçelim şöyle. Bakın 2,5 santim. Bu ölçülerin boyu büyük veya küçük olursa kalıbınız yanlış olur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben bu kısımlara daire şeklinde semboller koydum. Şimdi onları birleştireceğiz ve kalıbımız ortaya çıkacak. Şöyle kalıbımı koyuyorum. Evet, doğru yer olduğunu anladım. Şu kısmı kesiyorum. Çizgileri denk getiriyorum. Ayrıca bu daire kısmını da denk getirmeye çalışıyorum. İsterseniz kağıt bantta kullanarak bantlayabilirsiniz. Dördüncü sayfada sadece kol olduğu için bunu kalıba eklemeyeceğim. Gerek yok. Direkt kesebiliriz etrafını. Son sayfaya geldik şu an. Arkadaşlar kalıbı şu şekilde birleştirdim. Tekrar üzerlerini bantladım. Şöyle kalıbın detaylarından bahsedecek olursam zaten üzerlerine sağ, sol, ön, arka kısımlarını yazdım. Dediğim gibi bunun Türkçe versiyonunu da çıkaracağım. Burada kaç adet kesilmesi gerektiği yazıyor. Buradaki ise düz boy ipi. Buna dikkat ederek kesimlerimizi yapacağız. Zaten dikim videosunda detayını anlatacağım bu kısmı. Burada gördüğünüz kısım ise arka orta oluyor. Arka ortayı kumaş katında kesmek gerektiğinden bahsettim. Burada yine düz boy ipliğinden bahsettim. Aynı şekilde kolda da düz boy ipliği var. Kol üzerinde gördüğünüz bu çıt işareti de ön tarafa gelecek. Kalıbın detayları bu şekilde arkadaşlar. Sormak istediğiniz sorular olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Kalıbı dediğim gibi Etsy üzerinden satın alabilirsiniz. Ben açıklama kısmına Etsy mağaza linkimi bırakacağım. Oradan satın alabilirsiniz. İsteyen olursa da bana Instagram üzerinden ulaşabilir arkadaşlar. İsterseniz kalıbı bu şekilde kağıt üzerinden kesebilirsiniz. Ama benim size tavsiyem bu şablonu bozmayıp kalıbı parşömen kağıdına aktarmanız olacak. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda tulumun kesim ve dikimini anlatacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.